Ben Sena. Ben de Süreyya. Biz koruma uzmanı mimarlarız ve tarihi yapılarda enerji verimliliği üzerine çalışıyoruz. Tarihi evlerde yaşam serimizin bu videosunda sizlere tarihi yapıların bakımı için yıl boyunca nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağız. Geleneksel malzeme ve tekniklerle yapılmış binaların bakımı için yılın her döneminde özellikle dikkat etmemiz gereken hususlar var. Tarihi kent merkezlerinde terk edilmiş, kullanılmayan, bir şekilde boş ve atıl kalmış eski evler günden güne yıkılır ve buralarda giderek daha ciddi sorunlar çıkar. Çünkü tarihi evler içlerindeki insanlarla nefes alır ve ayakta kalır. Düzenli bakım ve onarım yapılmadığında ise giderek daha kötü hale gelirler ve bu kültürel varlıkları kaybederiz. Bu anlamda tarihi ev sahiplerine ve sakinlerine düşen görevler vardır. Tarihi yapılarda doğru zamanda belli aralıklarla yapılacak bakım faaliyetleriyle hem gelecekteki yüksek faturaları önler hem de kaynaklarımızı ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarırız. Şimdi bu binaların malzeme ve yapısal durumlarının düzenli takibini yapmak için yıl boyunca dikkat etmemiz gerekenlere birlikte bakalım. Tarihi yapılardaki sorunların çoğu nemden kaynaklandığı için yoğun yağışların olduğu dönemlerde çok daha dikkatli olmamız gerekir. Kar yağışının gerçekleştiği Aralık, Ocak ve Şubat ayları boyunca uzun süreli yağışlarda çatıda biriken karı temizleyerek ya da temizleterek evin içinde nemlenme oluşmasını engellemeliyiz. Yine bu aylarda iç ve dış ısı farkından kaynaklanan camlardaki buğulanmayı silerek ahşap doğramanın ıslanmasını engellememiz doğramanın ömrünü uzatacaktır. Bu aylarda soba ya da elektrikli ısıtıcı kullanılan ahşap evler için özellikle yangın söndürme ekipmanlarını kontrol etmek önemlidir. Bu ekipmanlar tarihi geçmişse yenilenmeli, evde duman alarmı varsa kontrol edilmeli ve pilleri değiştirilmelidir. İlkbahar süresince yine yağışlar konusunda dikkatli olunmalıdır. Yağmur iniş borularına en yakın mazgalların tıkalı olmadığından emin olmalısınız. Eğer sokaktaki su mazgalları yağmur sırasında taşıyorsa en kısa sürede ilgili mercilere haber vermelisiniz. Hem kış boyunca hem de Mart ayında yağmur olukları, iniş boruları ve çatı saçağının dondan etkilenmediğini kontrol etmek önemlidir. Bunu yaparken yağmur giderlerinde çatlak veya sızma olup olmadığına bakmalıyız. Yine kış sonrasında çatıyı don, kar ve fırtınanın yaratmış olabileceği hasarlara karşı kontrol ettirmek elzemdir. Bu kontroller sırasında yapının herhangi bir yerinde tuzlanma fark edilirse muhtemelen borularda tamir edilmesi gereken bir tıkanıklık vardır. Havaların artık iyice ısındığı Mayıs ayı pencere ve havalandırmaların sorunsuz çalıştığından emin olmak için uygun aydır. Sıcak günlerde kolaylıkla açılabilmeleri için menteşeleri yağlamak gerekir. Aynı şekilde ahşap kapıların ve evdeki diğer ahşap elemanların da duruma uygun bakımlarını yaparak evi iyice havalandırın. Yoğun yağışlarla geçen kış ve ilkbahar sonrasında evdeki nem problemini ortadan kaldırmak için en önemli adım evi sürekli havalandırmaktır. Baharda yabani kuşların yuva yapma mevsimi başlamadan çatı ve pencerelerde de yuva oluşumuna karşı önlem alınmalıdır. Yine bu süreçte dış duvarların diplerinde, drenaj kanalında, avlu veya çatıda oluşmuş bitkiler daha fazla köklenmeden ve yayılmadan temizlenmelidir. Yaz aylarında dikkat edilmesi gerekenler diğer mevsimlere göre azdır. Ancak yaz, bahar ve kış için gerekli hazırlıkların yağışlardan etkilenmeden yapılabileceği tek aydır. Bu sebeple çatı ve pencere gibi mimari elemanlarda yapılacak tamirat ve iyileştirmeler için yaz ayları kaçırılmamalıdır. Evdeki ahşaplar olası çürümelere karşı kontrol ettirilmeli, tahta kurusu mevcutsa derhal ilaçlama yaptırılmalıdır. Pencerelerde yalıtım iyileştirmeleri yapılıp dökülen macunlar yenilenebilir. Parmaklık veya korkuluk gibi metal aksamlarda paslanma varsa temizlenip uygun boyayla boyanmalıdır. Isıtma sisteminin temizlik ve bakımı için yine yaz ayları tercih edilmelidir. Eylül geldiğinde yağışlarla ilgili kontroller hızlıca yeniden yapılmalıdır. Yağış sonrasında tavan veya iç duvarlarda nemlenme, kabarma veya dökülme olup olmadığı kontrol edilmelidir. Duvara dayalı mobilyaların arkalarına da bakılması ihmal edilmemelidir. Sağanak yağmurlardan sonra çatıda bir birikinti olup olmadığına bakılmalı çünkü su kurumuşsa da bir toz çökeltisinin varlığı problemli bir yere işaret edebilir. Kapı ve pencerelerde yazın yapılan iyileştirmelere rağmen hava ya da su sızdırması varsa kışa hazırlık için bunları yalıtmak gerekir. Yığma taş yapılarda evin dış ve iç duvar derzlerinde boşalma, derz veya taşlarda çatlaklar varsa bunları bir ustaya tamir ettirmelisiniz. Yıl boyunca bahse geçen kontrolleri rutin hale getirip düzenli takibini yaptığınız müddetçe oldukça az zaman ve para harcayarak basit bakım ve onarımlarla tarihi evinizin ömrünü uzatabilirsiniz. Ancak bu kontrolleri yapmadığınız durumda küçük hasarlar büyük sorunlara dönüşecek ve yıllar içinde ekonominizi sarsacak ve çok daha fazla zamanınıza mal olacak durumlara yol açabilir. Böyle durumlarla karşılaşmamak için bu videoda bahsi geçen kontrolleri yapmayı ihmal etmeyin ve tarihi yapılarda yaşayan yakınlarınızla bu videoyu paylaşarak onların da hayatını kolaylaştırın. Özellikle yalıtım ve enerji tasarrufu konusunda daha detaylı olarak neler yapabileceğinizi öğrenmek için diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın.
Tarihi bir ev kullandığınız ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.